Evet, iyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Öncelikle yarım saat bir gecikmeden dolayı sizlerden özür diliyoruz. Teknik bir detayla ilgili bir gecikme yaşadık. Özrümüzü kabul buyurun diyorum. Evet, ya tarih yazacaksın ya da tarih olacaksın. Bugün tarihi yazan taraf Fenerbahçe oldu. Hem de ezeli rakibi şampiyonluğa giden, önünde 6 puan farklı şampiyonluğa giden Galatasaray karşısında bugün tarihi Fenerbahçe futbol takımı yazdı. Bugünkü maçla ilgili konuşulacak çok fazla detaylarımız var. 401. randevu. Tarihte bu zamana kadar 401. randevu, en çok kazanan Fenerbahçe bu maça kadar 147 idi. Galibiyetini 148'e çıkardı ve rakibiyle bu sezon puan farkını da 3'e indirmiş oldu. Rakibi Galatasaray'a şampiyonluk yolunda da ciddi bir çelme taktı diyebiliriz. Mutlu Hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün yine yayınımızda değerli kıymetli yorumcumuz Mutlu Hocam'la birlikte sizlerin karşısında olacağız. Mutlu Hocam nasılsın, iyi misin? Sağ olasın Barış Hocam, teşekkürler, iyiyiz. Yoğun bir tempoda biz de devam ediyoruz. Evet hocam, bugün tempomuz yoğundu. Evet, bütün izleyicilerimize buradan gecikmeli de olsa sevgiler, saygılar ve iyi akşamlar diliyoruz. Hocam, evet bugün çok inanılmaz müthiş bir maçtı. Neresinden bakarsan bak tarih yazıldı tekrardan. Buradan Fenerbahçe futbol takımını kutluyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Rakibi Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yine çelme taktı ve her şeyin sonunu getirdi. Neyin sonunu getirdi? Bununla ilgili biraz sonra, yani neyin sonunu getirdi? Rekorların sonunu getirdi. Bu sezon kırılmış bütün rekorları, hepsini bu maçta da bitirmiş oldu. 10 kişi kalmasına rağmen. Mutlu hocam ne diyorsun? Buyur, söz sende. Evet, Fenerbahçe'yi buradan bugünkü galibiyetinden dolayı ve oynadığı güzel futboldan dolayı tebrik ediyoruz. Fenerbahçeli kardeşlerimizi de kutluyoruz. Galatasaray bu maçta sezonun en kötü futbolunu oynadı diyebiliriz. Özellikle yani ilk yarıda bir şeyler yapmaya çalıştı ama Fenerbahçe buna izin vermedi. Yani burada maç esnasında oyundan dolayı da çıkan kartlarda da görebiliyoruz. Fenerbahçe izin vermedi. 12. dakikada Ciku'nun görmüş olduğu bir sarı kart vardı. Akabinde 21. dakikada yine kırmızı kartı, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yani aslında Galatasaray kötü oynadığından ziyade Fenerbahçe Galatasaray'ı oynatmadı diyebiliriz. Özellikle ilk yarı için bunu söyleyebiliriz. Buradan ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Fenerbahçe bu maça Galatasaray'dan daha iyi hazırlanmış. Hem mental olarak, kafa olarak hem de fizik olarak daha hazırlanmış. Galatasaray ise yani sezon içerisindeki inanılmaz bir başarı grafiğinin nasıl desem yani buna bir özgüven zehirlenmesi mi desek, yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmış yani Galatasaray kaldı yani, öyle söyleyeyim. Ama hocam sen baştan beri hep bu iş daha bitmedi, bu iş daha bitmedi, evet, diye dilinde tüy bitti hocam. Evet, bugün de nihayetinde bunun sonucunu hep birlikte izledik, gördük. Bu iş daha bitmedi hocam. Buyurun. Evet, aynen öyle. Yani bugün bunu net bir şekilde görmüş olduk yani. Galatasaray maçın favori olmasının yani sahaya yansıttığı bir negatifliği vardı. Yani işte demin de bahsettiğimiz gibi özgüven zehirlenmesini yaşadı. Ayrıca
Yani şunu da söylemek istiyorum. Galatasaray bu mağlubiyetle sezon boyu oynadığı güzel futbol ve başarısını da göz ardı edilmemeli. Onu da belirtmek istiyorum. Ama bu maçta da Fenerbahçe hakkıyla kazandı. Bunu belirtmek isterim yani. Evet hocam. Hocam, maç öncesi ısınmalarda ortam biraz gerildi futbolcular Evet. arasında. Mert Hakan Yandaş yine her zamanki gibi yaptı yapacağını. Yani ben buradan Mert Hakan Yandaş'a gerçekten inanılır gibi değil. Fenerbahçe seyircisi, taraftarı nasıl bu tarz bir futbolcuya, topçuya tahammül edebiliyor anlamış değilim. Ya kardeşim, bu arada şeye girmeden Pedro iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Pedro. Sağ olasın yayınımıza katıldığın için. İsmail Hoca gibi egosu sizi de şampiyonluk havasına sokmuş. Bu bizi de size de zarar verdi her zaman demiş. Yani İsmail Hoca'nın egoları, yanlış oyunları, her şey konuşulur ama bak, bir maçta bugün oynanan maçla beraber İsmail Hoca'nın yapmış olduğu bu maçtaki tüm hamleleri, her şeyi ilmik ilmik dokur gibi dokudu ve her şeyiyle taşları yerine koydu. Bugünkü Fenerbahçe açısından galibiyeti İsmail Hoca'ya yazar. Galatasaray'dan da Okan Hoca'ya yazar. Detaylarına birazdan gireceğiz. Fakat Mert Hakan Yandaş, ben anlayamıyorum. Yani nasıl bir futbolcu bu tarz olaylara giriyor, bu tarz olaylara tenezzül ediyor, anlam verebilmiş değilim. Yani ya şimdi yarın bir gün gideceksin milli takımda, birbirinin yüzüne de nasıl bakacaksın? Şimdi bu tarz olaylara girmenin hiç anlamı yok. Kendi taraftarının önünde yap, kendi taraftarında yap ama bu tarz işlere maç gergin kardeşim. Girmeyin bu işlere, girmeyin bu toplara yani. Maçla ilgili de, Okan Buruk'la ilgili de söyleyeceklerim var elbet. İnanılmaz derecede bugün oyunu okuyamadı, geç okudu. Zaten Okan Hoca'da birkaç maçtır özellikle oyunu geç okumayla ilgili sıkıntılar var. Bunların da hepsini masaya yatıracağız. Fakat maç sonu Okan Hoca ne demiş? Onu bir okuyayım hocam, müsaade edersen. Tabii, 11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik. Bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu bu iş bitti gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık. Bak, tam bunlara değinecektim. Okan Hoca'nın aynı şeyleri de burada Okan Hoca söylemiş maç sonu. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Evet, şampiyonlukla ilgili Galatasaray taraftarı umutsuz değil. Yani şampiyonluk, evet, şampiyon olunabilir ama bu maçla beraber bu sezonun şampiyonluğunu taçlandırıp ezeli rakibini kendi sahasında yenip hem serisini devam ettirmek, hem taraftarına sezonun hediyesini kendi sahalarında vermek gibi düşünceleri vardı. Fakat Galatasaray futbol takımı teknik direktöründen, başkanından, oyunculardan, herkesin üzerinde bir rehavet vardı. Bir bu iş bittiğimsi düşünce vardı. Bugün bunu çok rahat gördük. Galatasaray'ın maçın daha doğrusu Galatasaray cephesinden şutu hiç yok. 10 şutu var. Kaleyi bulmayan 10 şut. Bir tane Barış'ın kafası var. Bir de Fred'in kontraya yakalanan Galatasaray'ın Fred'in ayak içiyle vurmuş olduğu top var. Onun dışında Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra 25. dakika 23. dakikadan sonra 10 kişi kaldıktan sonra yapması gereken tek şey vardı. Kapanıp duran toplarla gol bulmaya çalışmaktı. Her zaman kontraya çıkamayacaktı. Çünkü eksik yakalanabilirdi. Onu da maç içerisinde bir kere yapabildi. Fakat
kaleyi bulamadı Fred'le beraber. Fakat kornerden gelen topta da golü buldular. Daha sonrasında da yine İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Bak, sezon boyunca eleştirilen İsmail Hoca, eleştirdiğimiz İsmail Hoca'yı bu maç üzerinden tebrik ediyorum. Fakat şunu soruyorum tüm Fenerbahçe camiasına. Bu takım madem bu kadar bu şekilde oynayabiliyordu, 10 kişiyle neden bütün sezon bunu yapamadı? Neden Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu veya liderliği alıp bir şampiyonluk için bir adım öne geçemedi? Bunu da sizlere takdirine bırakıyorum. Mesajlarla da bize yazabilirsiniz. Devam ediyorum Okan Hoca'nın maç sonu açıklamasına. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza. 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hocam, şampiyonlukla ilgili tereddüdü yok Galatasaray taraftarının ama alınan bu mağlubiyet, özellikle ezeli rakibine karşı alınan bu mağlubiyet kendi saha ve seyircisi önünde camiayı, taraftarları çok üzdü. Ne diyorsun hocam? Evet, maalesef dediğiniz gibi Galatasaray camiası taraftarı çok üzgün. Yani ne kadar önümüzdeki hafta Konyaspor maçından sonra şampiyonluğunu ilan etse de içinde bir burukluk kalacak. Yani bir yerinde eksiklik olacak yani. Şampiyonluğun bir yeri, bir noktası eksik kalacak yani, öyle söyleyeyim yani. Ama ben olaya şöyle genel değerlendirmek istiyorum. Yani tamam, bu bir yani final maçı, yani ne dersen de adına yani, ama genel anlamda baktığımız vakit Galatasaray başarısız değil. Yani bir Hatay mağlubiyeti var, bir de Fenerbahçe mağlubiyeti olmuş oldu. Onun haricinde 21 galibiyet vardı herhalde üst üste, yanılmıyorsam. Yani sezonun genel anlamında güzel futbol ortaya koydular. Güzel maçlar çıkardılar. Yani bu da olmasa iyiydi ama maalesef yaşandı. Futbolda bu da var yani. Olmayacak diye bir şey yok yani. Hocam, maç analizine biraz gelecek olursak da Galatasaray, şimdi yenilen takımı eleştireceğiz her zaman. Bu Galatasaray Evet. olur, Fener olur, Beşiktaş olur. Yayınlarımızda bizim hiç fark etmez hocam. Hocam, şimdi bir 70 dakika Kerem Demirbay'a, Ziyech'e nasıl dayandı Okan Buruk, ben anlamış değilim. Köln, evet, ilk geldiği 1-2 maçta kendisini gösterdi. Fena değildi ama ben yine yayınlarımızda, hatırlıyorsun, Köln'le ilgili hep tereddütlerim var diyordum. Yani Köln'ün atletikliği güzel, iyi ama defansif anlamda takıma ciddi anlamda problem çıkartacağını, özellikle Avrupa maçlarında, işte mesela Fenerbahçe'yi bir üst Avrupa maçı gibi düşün yani. Ve bu tip maçlarda, üst düzey maçlarda Köln'ün defansif anlamda ciddi problemler yaşayacağını hep söylemiştik. İsmail Hoca ve Fenerbahçe futbol takımı bütün hafta Galatasaray'ı gerçekten iyi analiz etmiş. Zaten bilinen, analiz etmeye gerek yok ama işte motive anlamında, motive etme, işte tekrardan hatırlatma babında İsmail Hoca oyuncularına gerçekten iyi dersler vermiş ve çalışmışlar. Sadece Mert Hakan'ı ayırıyorum. Bakın arkadaşlar, Mert Hakan'ı bu grubun içerisinden ayırıyorum. Mert Hakan istediği kadar topçu olsun, benim gözümde adam değildir. Bakın, bunu net söylüyorum. Trabzon maçında da aynı şeyi yaptı. Burada da aynı şeyi yaptı. Fenerbahçe seyircisinin sahasında da aynı şeyi yapıyor. Bu kadar çirkeflik olmaz. Olmaz. Fenerbahçe camiasını kamçıladı mı? Evet, kamçılamış olabilir. Ama fair play adına, dostluk adına, bak, o ana kadar maçtan önce ısınma hareketlerine çıkmadan önce her şey
normaldi. Ta ki Mert Hakan işte Ultra Aslan grubunun önüne gidip orada işte kendi kendine hareketler çekip Fenerbahçe. Ya bir tek sen misin Fenerbahçe'yi seven? Diğer oyuncular sevmiyor mu? Yıllardır bunca senin gibi niceleri geldi gitti. Ya şu futbolu saha içinde artık oynayın ya. Saha dışına taşırmayın şu işi artık ya. Söylemekten bıktık. Bunu Galatasaraylılar da yapsa Galatasaraylı oyuncular da aynısını söyleyeceğiz. Orada Kerem'in yapmış olduğu tepki abartı belki. Ama işte futbolcu dayanamıyor. Bir futbolcu orada onu yapmayacak. Kışkırtmayacak yani. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Yani ister kabul edin ister etmeyin. Ama Mert Hakan'ın yapmış olduğu hareketi tasvip etmiyorum. Böyle böyle bir oyunculuk şeyi yok ya. İşi gücü tiyatroya. Başka bir şey değil yani. Buyur hocam. Yani Mert Hakan artık bunu alışkanlık haline getirmeye başladı. Bütün maçlarda bu tarz şeyler yapıyor. Amigoluk. Yani amigoluk yapıyor resmen. Fenerbahçe'nin amigoluğunu yapıyor. Futbolculuğundan çok amigoluğunu yapıyor. Yani bu ergen çocuklar olur. Normal değil ya. Ergen çocuklar olur. Aynı o ergen çocuklar gibi hal ve Hocam hareketler. 30 yaşında bir oyuncusun sen ya. Sen bir de kaptanısın yani. Bu takımın kaptanısın. 30 yaşındasın ya. 22-23 yaşında genç bir futbolcu oyuncu yapsa diyeceğim ki genç. Hadi anladık. Ama sen geldin 30 yaşına ya. Ya sen bu futbolu da bırakacaksın. Bir tane sevenin olmayacak ya. Görüyoruz işte, isimlerini verdirmeyin bana şimdi. Ne bir doğru düzgün hocalık yapabiliyorlar, bir yere tutunabiliyorlar, ne de çevresinde sevenleri var. Yani ya biraz biz her zaman ne diyoruz hocam? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim demiş Mustafa Kemal Atatürk ya. Evet. Hemen hemen her yayınımızda da bunu dile getiriyoruz hocam ya. Evet. Al yendin 1-0, tamam, ne oldu şimdi? Bak insanlar konuşuyor. Olmaz. Ben bunu Galatasaray camiası için de aynısını söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Olaylar hep bu isimler etrafında döndüğü için mecbur konuşmak zorunda kalıyoruz. Galatasaray camiasından bir oyuncu çıksın yapsın aynı şeyi, aynen ona da konuşuruz yani. Ama hep oradan dönüyor iş. Mert Hakan sanıyor ki ben böyle yaparsam, böyle amigoluk yaparsam, böyle işte sağa sola saldırırsam ben en büyük Fenerbahçeli benim. Herkes beni çok sever gibi bir kafasında bir herhalde bir oluşum var yani. Emre Belezoğullarını gördük. Bilmem daha şimdi bir sürü isim var. Yani şu an aklıma gelmeyen nelerini gördük hocam ya. Ya yakın tarih olarak en azından bir Emre Belezoğlu yani. Neler yapıyordu ya? Yani şimdi Mert Hakan sanıyor mu ki kendisi ölünceye kadar Fenerbahçe'de kalacağını, futbol oynayacağını? Mümkün mü ya? Yarın bir gün ipini çekiverirler seni ya. Allah. Şu da var. Şunu da konuşalım. Hakemin vermiş olduğu, Ciko'ya vermiş olduğu kırmızı kart yanlış. Evet. Benim nezdimde 21. İkinci sarı kart. Buyur hocam. Kesinlikle sarı kart değil Barış hocam. Buyur hocam. Sarı kart, yani ilk sarı kart tamam, amenna, doğru bir karar, ama ikinci sarı kartta kesinlikle haksız bir kart var. Hakem onu artık bir anlık refleksiyle neye dayanarak onu ikinci sarı kartla cezalandırdı bilemiyorum yani. Akabinde kırmızı kart doğru bir karar değil yani. Kesinlikle yani bunu da belirtmek istiyoruz yani. Hocam, evet. Direkt kırmızı kart olsaydı VAR'dan dönebilirdi. Ama ikinci sarı kart olduğu için VAR müdahale edemiyor. Ben şöyle düşündüm. Acaba pozisyonu vermeyip sonra VAR işte burada kartlık bir pozisyon var der mi? Veya tam tersi. İşte hocam kartla ilgili sizi VAR'a çağırmak istiyoruz. Bir daha bir kontrol edin der mi diye düşündüm önce. Ama sonra baktım ki ikinci sarı kartlık pozisyonlarda VAR müdahale edemiyor. Direkt kırmızı kartlarda VAR müdahale ediyor. Fakat ikinci sarı kartlık meselelerde VAR devreye giremiyor. Giremediği için de hocanın vermiş olduğu ikinci sarı kart
karttan kırmızı geçerli sayılmış oldu. Ama ikinci sarı kart orada, ikinci sarı kartlık bir pozisyon var mı orada? Orada ikinci sarı kartlık bir pozisyon yok hocam. Torreira ilk sarı kartı da aldırdı. İkinci sarı kartı da aldırarak Ciku'yu oyundan attırdı. Yani birinci sarı kart evet, ama ikinci sarı kartı Torreira kendisi aldı ve Fenerbahçeli oyuncuyu o faul aldırmasıyla da oyundan attırmış oldu. Ama bana göre kart, ikinci sarı kart net olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum hocam. Daha sonrasında Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra hocam bir de maç içerisinde oyun çok fazla durdu. İnanılmaz derecede oyun durdu. Sürekli fauller oldu. İşte hocam 18'e 10 tane faul. Yani Galatasaray pasta 475'e 207 üstün oynamış, 69'a topla oynama 31 gibi, ama şutu hiç yok mesela. Yani kaleyi bulan Zaten en şutu yok. büyük maçtaki en büyük eksikliği o Barış Hocam. Yani Evet. ayağa pas yapmada sıkıntı yoktu yani iyiydi, yine iyiydi. Hatta ikinci yarının ilk 20 dakikası gayet de iyiydi. Galatasaray fena değildi. Ayağa paslarla falan galeye de gidiyorlardı ama bir türlü son vuruşlarda yapmadılar. Neden kaynaklandı, nasıl bir organize olamadılar bir türlü yani. Hele Hocam, Icardi resmen sahada yoktu yani. hocam Icardi'nin sahada olmamasının sebebi Kerem Demirbay. Yanlardan da zaten top gelmedi. Barış ve Ziyech'ten de toplar gelmedi bir türlü. Çünkü Fenerbahçe bak, hem Barış'a hem de Ziyech'e aynı anda iki kişi bastılar hocam. Sürekli top onlara geldiğinde, kanatlara geldiğinde iki kişi bir anda prese gelip o iki oyuncuyu da orada marke ettiler, oyundan düşürdüler. Dolayısıyla İsmail Hoca Galatasaray takımının oyuncularına iyi ezberletmiş. Yani evet, belli Galatasaray takımının oynadığı sistem belli, fakat hafta boyunca, tüm hafta boyunca oyuncularına nasıl oynamaları gerektiğini sürekli hatırlatmış ve oyun içerisinde de bunu yerine getirdiler. Yani maçtan sonra da gerginlikler var. Bir sürü olaylar var. Tabii oyuncuların birbirleri arasındaki işte yine sosyal medya üzerinden atışmaları falan, bunlar normal tabii. Bunları artık hani normal karşılıyoruz, ama saha içerisinde birbirlerine yapmış oldukları olayları tasvip etmiyoruz. Hocam İsmail Kartal maç sonu şöyle diyor: buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık. Oyun ortada geçti. Devrede şunu söyledim: arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Bizim karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz. Şimdi burada şerh koyuyorum. Birazdan geleceğim. Bu takımı 10 kişide yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Rakibin bir tane isabetli şutu yok. Attığımız gol tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk. Sürekli karakter kelimesi kullanmış. Bu İsmail Hoca'da bence bir karakterle ilgili sıkıntı var hocam. Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk. Sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik.
Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçe'yi davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar. Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu. Oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir dakika şimdi hocam. Burayı hocam bir daha okuyorum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çalıştılar. Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu. Oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Yani bunu yapanları Allah'a havale ediyorum derken yani sosyal medya ile ilgili falan filan kendisiyle ilgili konuşanları demiş herhalde. Arka arkaya Evet, gelmiş evet. cümle ama oyuncuların moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Yani bunun ikisiyle bir bağlantısının olduğunu düşünmüyorum hocam. Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçelilere armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum. Hocam bak diyor ki derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bence burada Aziz Yıldırım'a bir gönderme var hocam. Yani takım şampiyonluğa giderken başkanlık adayını açıklaması ve hoca ismi telaffuz etmesi tamam. Tarihten dolayı yani son tarih olduğu için o gün Aziz Yıldırım'ın basın açıklamasını yaptığı gün son tarihti. Başkanlık adaylığı için Fenerbahçe'de. Onu yapması gerekiyordu. Ama hoca açıklamasından dolayı İsmail Kartal'ın burada Aziz Yıldırım'a bir sitemi var. Anladığım kadarıyla hocam. Sen ne diyorsun bütün bu okuduklarımla ilgili hocam? Evet, yani İsmail Kartal'ın yani demin karakter konusunu bahsettik de yani iyi niyetinden aslında hiç kimsenin şüphesi yok. Ama dediğiniz gibi bazı konulara fazla takılıyor. E, Deminki söylediği yani hoca konusuyla ilgili de haklı. Yani şampiyonluğa her ne kadar 6 puan geriye düşmüş olsa da şampiyonluğa giden yolda hatta berabere son kaldığı berabere maçtan önce 4 puandı. Şampiyonluğa gidilen bir süreçte yani böyle bir açıklamanın yapılması yani hatta Ali Koç dahi Mourinho'dan söz etti. Aziz Yıldırım söz etti. Bilmem ne yaptılar falan. Hepsi Beşiktaş yani Mourinho ile anlaştık dedi ikinci başkan. evet onlar da bir açıklama yaptı. O başka Aynı, bir konu. Onu sonra gireriz hocam. evet. Şimdi yani orada İsmail Kartal'ın alınganlık göstermesi yani bir de önünde bir derbi maç var. Derbi maç öncesinde böyle açıklamaların yapılması gerçekten İsmail Kartal adına bir onur kırıcı bir durum söz konusu oldu yani. Bu bir Hocam gerçek. teknik taktik meselelere girip işi bitirecekti. Yani daha diğer detaylara, saha dışı işlerine karışmayacak hocam. İşte Fenerbahçe'nin en başından beri yapmış olduğu hata bu. Bak Okan Hoca'nın da açıklamalarını okudum. Okan Hoca teknik taktik meseleye girmiş. Sadece motivasyon eksikliğiyle ilgili hatalarının olduğunu ve özür dilediğini söylemiş. Şampiyonluğu Konya'ya bıraktık demiş. Bu kadar uzun bir açıklamada yapmamış ama İsmail Hoca nedense tarih yazıldı falan böyle sanki evet tarih yazıldı. Ya tarih yazacaksın ya tarih olacaksın dedik bugünkü yayınımız içinde bizler de. Tarihi yazdın evet ama neyin tarihini yazdın onu da anlatman lazım. Yani daha açıklayıcı olman lazım. Bunu nasıl anlatacaksın? Teknik taktik meselelerle. İşte 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray gibi bir takıma, önde baskıyı çok iyi oynayabilen bir takıma karşı önde baskı yaptırmayıp iki kanat oyuncusunu iki oyuncuyla top onlara geldiğinde nasıl kitlediğini, ondan sonra 10 kişiyle nasıl ileri çıkıp takım halinde tekrar geri geldiğini, bunları anlatman gerekirdi. Hakem olayına birazcık değinip hakemin vermiş olduğu karara da katılmıyorum, daha farklı düşünüyorum da diyebilirsin. Çünkü bu oyun içerisinde olan bir konuşma olur. Çok da detaya girmeden
bitirirsin. Ama karakter. Bak 3-4 kere karakter okudum hocam. İsmail Hoca'nın maç sonu açıklamasında. Evet. 3-4 defa karakter kelimesini kullanmış. Bence İsmail Hoca'nın gerçekten karakterlik olayıyla ilgili bir takıntısı var yani. Anlayamadım. Pedro şöyle söylemiş. Hemen okuyacağım onu da. Ortalık karıştı. Ali Koç açıklama yapacak. Dursun Bey açıklama yaptı. Çok kötü kavgalar olmuş maçtan sonra. Evet, maçtan sonra çok ciddi olaylar var. Şimdi biz yayınımıza getirmek istemiyorum ben bunları. Yani sadece yüzeysel konuşuyorum. Evet, bütün detayları biliyoruz. Hepsinin farkındayız ama yayına taşımak istemiyoruz. Yani sadece bir Mert Hakan'la ilgili bir görüş yaptım. O da futbolcu olduğu için, yani maç içerisinde, saha içerisinde olduğu için dile getirdim. Ama saha dışını çok fazla dile getirmek istemiyorum. Ama gerekirse onları da konuşuruz. Ben böyle bir galibiyet görmek istemiyorum. Bir galibiyet unutturmaz bu yılının hatalarını demiş Pedro Çok güzel, kendisine. çok güzel açıklama yapmış. Çok Evet. güzel bir açıklama yapmış. Hocam, Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cesaretin varsa gel buradayım diye hemen maç sonu bir ifade kullanmış hocam. Ali Koç'un yaptıkları Şimdi 40-50 kişiyle buraya gelip burada evet, çalışanları aynen darp öyle. etmesi, Evet, aynen ağza öyle. alınmayacak galis küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Ben geldim. Ali Evet. Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel buradayım demiş. Hocam ben yani ya bıktım, söyleyecek çok şeyim var da bıktım ya. Kabul edelim, YY isimli izleyicimiz yayınımıza katıldı. İlk kez geliyor kendisi herhalde, öyle hatırlıyorum. Yayınımıza geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kabul edelim, iyi oynamadım ama bu ciğeri 5 para etmezlere de yenilmeyecektik. Mert Hakan yandaş soytarıdır demiş. Zaten yayının başında gerekenleri söyledik biz Mert Hakan Barış Hocam, yandaşla ben burada ilgili. şunu belirtmek istiyorum. Bu Ali Koç'un 40-50 kişiyle oradaki çalışanları darp etmeye kalkması, böyle Hocam inanılır gibi değil ya. koridordaki görüntülerini izledim ben Barış Hocam. Yani bu sokak kabadayıları olur ya, mafyavari böyle, Evet. yanında 8-10 kişi, arkasında, sağında, solunda falan. Aynı o vari yürüyüşler falan, böyle hareketler falan. Ya abicim, yani Koskoca hangi bir çağda? camianın başkanına Yani yakışmayan, vallahi sen aynen öyle. koskoca bir camiayı temsil ediyorsun. Evet, Yakışmayacak hareketlerde bulunuyorsun. Bu evet. tarz işler futbolda, ya hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Yargı yok hocam. Bak, yargı olacak. Tamam mı? Yargı olacak. Diyecek ki sen gel bakayım buraya. Sen bundan dolayı seni cezalandırıyoruz diyecek. Seni artık neyse cezası, bunu söylemesi gerekiyor. Yargı yok hocam. Yargı da yok yani, Ya maalesef öyle. kardeşim, galip geldiniz, tamam, tebrik edildi. Yani herkes köylü köyüne, bilmem neyli neyine. Yani sen daha ne orada böyle koskoca kulübün başkanısın, kavga çıkartıyorsun. Çalışanlar oradaki gariban insanlar ya. Neyin derdindesin? Aynen Kime öyle. ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Mert Çok şey Hakan yandaş söyleyeceğim de. yine koridorda giderken eller böyle. Yani yürüme şeyindeki arkadaş hep Fenerbahçe elemanları, işte çalışanları, futbolcular falan gidiyor. Bir tek Mert Hakan'da var. Diğerleri gayet usul, sakin bir şekilde koridordan yürüyorlar, geçip gidiyorlar. Yani izliyorsun ya, gözünün önünde. Mert Hakan böyle. Ya tam bir amigo ya. Tam bir şey ya, şarlatan ya. Hocam onun da Kardeşim, devri biter. Onun da devri biter. ya Sen tabii merak ki etme. bitecek ya. Onun da devri bitecek hocam. Yani Sultan bir Süleyman'a kalmamış. Yani bizler bu lig tarihinde ne Mert Hakanlar gördük, ne Emre tabii ki yani. Belezoğlu'lar gördük, neler gördük hocam. Ne Melo'lar gördük, ne bilmem neler gördük hocam. Yani şimdi bu Yani işler böyle. Fenerbahçe, Fener'de de var, Galatasaray'da da var. Ya biz hep söylüyoruz. Bak, bütün bu sezonki yayınlarımızın hepsinde hocam hep Ali Koç'un olayları hep sağ dışına taşımak istediğini ve bunu bilinçli yaptığını söyledik, konuştuk. Bunu bilinçli yapıyor Ali Koç. Niye bilinçli yapıyor? Önünde bir yargı da yok yani. Önünde bu adama
bu insanlara dur diyecek bir yargı da yok yani. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen hayırdır? Sen kimsin? Diyecek bir yargı sistemi de yok yani. Ya bunu ben futbolcular için de söylüyorum hocam. Futbolcular için de söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum yani. Şimdi bak, bir defa örnek veriyorum. Saha içerisinde şöyle bir darbe olayı var ya, mesela vurdun ya, şimdi mesela sen bir futbolcuya hani böyle koşarken falan vuruyorsun, işte darbe atıyorsun falan ya böyle. Hani bazen geriliyor ortam hocam, birbirlerine vuruyorlar, yumrukla vuruyorlar ya. Hemen orada Türk savcıları harekete geçecek hocam. Gel bakalım diyecek. Sen hayırdır, sen niye vuruyorsun? Sen yani bir insanı darp etmek veya vurmayla, anladın mı hocam? Yani Evet. bunların veya artık kimse TFF'den mi? Verin cezaları ya. Verin cezaları ya. Evet. Ya maalesef ya, inanılır gibi değil ya. Yani o yapılan mesela Icardi'ye ilk maçtaki Icardi'ye atılan yumruk gözünün altının morarması, Hocam gözünün ya, morarması ya yani o bu resmen maçta öteki yani maçta yani inanılır gibi resmen değil. Hocam bu sezon deplasmanda oynadığı 19 Süper Lig maçının 12'sinde gol yemeyen Fenerbahçe lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. 60-61, 63-64, 67-68, 69-70 ve 23-24 sezonlarında bu şekilde bir istatistik yakalamış hocam. 2014-2015'ten bu yana Galatasaray'ın bir Süper Lig sezonunda en az isabetli şut çektiği takım Fenerbahçe olmuş hocam. Mayıs 1 Aralık 23 ile Mayıs 2024 arası böyle bir de istatistik durumu söz konusu hocam. Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla deplasman galibiyeti alan ve dış saha puanı toplayan 51 puan takım olan Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir sezonu deplasman mağlubiyeti almadan tamamlayacak dedi. Hocam bu arada Galatasaray futbol takımı muhtemelen bu sezon Florya B kapısından son kez çıktı. Önümüzdeki sezon antrenmanlarını, idmanlarını yeni projeyle beraber yeni tesislerinde yapacak, gerçekleştirecek. Bunu da dile getirelim. Pedro, İskoçya'da tel örgü bile yok maçlarda. İnsanlar biliyor, bir şey yapsa ömür boyu stada giremez. Ya işte az önce onu söyledim ben de. Az önce onu söyledim ya. Ya gerekiyorsa bu işe iç işleri midir, polis midir, kimse abi. Yani futbolcu bir, ya o da insan. Sporculuktan çıkacak o iş. Orada bir darbe, orada bir vurma, birbirine müdahale falan olduğu anda o işin artık sporla bir işi yok abicim. O iş artık hani insani bir olaya dönüyor yani. Orada mahkeme veya polis neyse artık rapor tutup bunları cezalandırması lazım bir şekilde. Kusura bakmayın ama her şeyin başı eğitim, kanun, saygı. Bizde asla bu üçü bir araya gelmez. Yazık demiş. Seni tebrik ediyorum Pedro. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. %100 haklısın. Şöyle hocam, bu arada Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş'ı tebrik ederim. İzmir bu birbirine girdi diye buradan İzmir'den herhalde arkadaşımız Orhan Coşkun yayınımıza katılmış. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir Galatasaray olarak bugün bize büyü yapılmış gibiydi. Nerede yanlış yaptık bilmiyorum ama Bayern'e içeride oynadığımız gibi oynasaydık Fener'i sağdan silerdik. Torreira hariç herkes kötü oynadı. Şimdi cevabını evet, vereceğim çok biraz sonra. güzel bir tespit. Evet. Güzel tespit. Biraz sonra zaten yayının başında da bunları söyledik ama yayınımıza sonradan geldiğin için tekrardan senin için tekrarlayacağım. Okan Hoca vizyonsuz bir hoca derken Köln'ü bu takıma kim aldıysa Allah bildiği gibi yapsın demiş Orhan Coşkun. Şimdi YY isimli izleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Galatasaray takımı medyasıyla, taraftarıyla öyle bir havaya girdi ki şimdi Mutlu Hocam'la bütün yayınlarımızda bu sezon hep şunu söylüyorduk. Mutlu Hocam özellikle hep şunu söyledi. Bu iş bitmedi. Bu iş bitmedi. Kayseri maçından sonra da
diğer farklı gollü maçlardan sonra da Mutlu Hocam hep şunu tekrarladı. Galatasaray iyi oynadı fakat bu iş bitmedi. Bir anlık konsantrasyon eksikliği bütün sezonun çalışmasını bitirir diye bu şekilde hep sürekli dile getirdi. Ve Mutlu Hocam da burada ön görüsünden dolayı da kutluyorum. En ufak bir motivasyon eksikliği her zaman, çünkü bir şey garanti değil, tamam mı? Yani mesela 7 puan garanti olmuş olsaydı problem yok. Hafta içerisinde Okan Hoca maalesef takımı bu anlamda tam motive edememiş. Tam hazırlayamamış. Oyuncularda bir rahatlık. Okan Hoca da işte bu açılışa gitmeler falan filan, işte mangal falan filan, çok rahat bir hafta geçirdiler yani Galatasaray takımı. Dolayısıyla bu maçta da yine şimdi üst üste alınan başarılı istatistikler falan da ortaya çıkınca herhalde camia hep şunu düşündü, yani ne de olsa bize beraberlik de yetiyor. Beraberliğin de yetmesi aslında bir avantaj değil, dezavantaj olarak görüldü bugün maçta. Ve Fenerbahçe'de gerçekten iyi hazırlanmış. Kanatlarda özellikle Galatasaray'ın kanatlarını ikişer kişi markaja alarak, presleyerek rakibine top yaptırmadı. Etkili kanat işte Barış ve Ziyech'e yaptırmadı ve kötü bir Kerem Demirbay'ın da Galatasaray'da olması bütün planları alt üst etti. Yani orta göbekte ileriye taşıyacak, Icardi'ye taşıyacak hem kanatlarda hem göbekte hiçbir oyuncu yoktu. Icardi'ye top bile değmedi. Galatasaray'ın şutu yok yani. Şutu yok. Böyle düşünün. Galatasaray'ın şutu yok. Galatasaray takımı haftalardır söyledim size. Yazıyorum. Takımın %70'i çok ağır takım. O yüzden çok zorlanıyor demiş. Galatasaray'da aslında yani şöyle Mutlu Hocam, uykun mu geldi? Konuşturayım seni biraz. Evet hocam, Hayır, buyur. hayır. Buyur Hayır hocam. hocam, şöyle uykudan ziyade biraz yorgunluk var işin açıkçası. Saat 3'te Mersin'den Maraş'a hareket etmek zorunda kaldım. Maça yetişemem korkusuyla nasıl gelip gittiğimi bilmiyorum. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Onun yorgunluğu var üzerimde yani. Tamam hocam. İdare ederiz seni bugün ya. Ya bu Köln, sağ olasın. Bu Köln Mirsat konusuna, yazmış, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz yayınımıza evet, katıldığın için Mirsat. Köln konusuna ben bir kelime etmek istiyorum. Yani Köln aslında bence tamam bu maç kötü oynamış olabilir ama genel anlamda geldiğinden bu yana bence fena da bir değil yani. Bence ben beğendim yani işin açıkçası. Hocam ofansı iyi. Son bitiriciliği yok. Defansı Evet, çok kötü. Atletikliği yani iyi. Hatta defansa bugün 1-2 geldi, top almaya falan çalıştı ama çok etkili değil. Fakat teknik olarak ofansta şeyi yok. Son olayı yok yani. İşte keseyim, vereyim falan yok yani. Al götür veya işte öne çık, şey yap. Tika takaya gir. Al vere gir. Anladın mı? O var. Onun evet. dışında bir şey yok yani. Hani bence defansını iyi çalışması lazım ve teknik antrenmanlarını iyi yaptırması lazım yeni sezonda Okan Hoca'nın. Çünkü Avrupa'da bu Köln Galatasaray'a çok gol yedirir. Ben söyleyeyim. Yani üst düzey takımlarda o açığı affetmezler. Yakaladılar mı valla Bence yazarlar bence yani. bence bugün Köln tamam kötüydü ama Köln kadar yani Ziyech çok kötüydü. Yani Icardi zaten sahada yoktu. Barış Alper istediklerini yapamadı. Yani tamam bir takım koşular yapmaya çalıştı ama istediklerini yapamadı. Yani şeye geçiremedi yani uygulamaya geçiremedi yani. Böyle bir Evet. sıkıntı oldu. Nelson da istediği veremedi yani. İstenileni veremedi öyle diyeyim yani. Sanchez'le başlaması doğru muydu hocam? Yani Abdülkerim'le değil de Sanchez yani Sanchez'le başlaması. şöyle Sanchez aslında ben de işin açıkçası Abdülkerim'le başlamasını isterdim yani. Yalnız sakatlık Abdülkerim, sonrası Abdülkerim geçen maçta hocam aksadı. Yani o istediği performansı yakalayamadı. Fenerbahçe maçında şimdi atletik bir oyuncu Batshuayi ile de karşı karşıya gelmesi Sanchez
Batshuayi eşleşmesi Okan Hoca için herhalde daha cazip geldi. Çünkü bir önceki maçta Galatasaray'ın Abdülkerim biliyorsun çok ağır kaldı. Onun özellikle ikinci golde de Abdülkerim'in ters hamlesiyle ve ağır kalmasıyla Karagümrük maçında ikinci golde yemişti. Buradan Orhan Coşkun şöyle bir mesaj atmış bize. Sizlerin de yorumunu almak isterim. Bir hocanın takımdaki görevi taktik veya çalıştırmak mı? Transferlerde de başarılı olmalı mı? Okan Hoca yazık ettin Galatasaray'a demiş. Şimdi şöyle Orhan Bey. Şimdi hoca istediği bölgelere nereye takviye istiyorsa yönetime bildirir. Veya varsa bir sportif direktör ona bildirir. Sportif direktör yönetimle konuşur. Ve bu doğrultuda listeler hazırlanır scoutlarla beraber. İşte havuzda hangi oyuncular varsa o bölgeyle ilgili o bölgeye oyuncular listeleri çıkarılır. İşte bunun maddi boyutlarına bakılır, sözleşme bitme tarihine bakılır, oyuncu istiyor mu, Galatasaray'a gelmekle ilgili buna bakılır. Yani teknik direktör isim vermez. Gönlündekini söyler ama hani olmasa da hoca şunu diyemez yani. Teknik direktörün onu demeye hakkı yok. Ben bu ismi istemiyorum diyemez yani. Böyle bir şeyi yok yani. Hocam istiyorsan bir 5 dakika yayından alayım seni, bir yüzünü yıka. Yok yok, devam edebiliriz ya, sıkıntı yok. Evet. Notlarıma bakıyordum yani, evet. Tamam, sen araya gir yani. Ben Evet, illa evet. beni bekleme hocam. Sen aralara Evet. gir yani. Şey yap. Evet, Hani müdahale evet. etmek istediğin yerde müdahale edebilirsin. Evet. Devam ediyorum. Evet. Okan Hoca şunu, hani ben sola zaten takımda da görülüyor bu yani. Eksik yani, bütün herkes baştan aşağı herkes görüyor da bunu. Dolayısıyla gelen oyuncuyu takıma taktik olarak adapte etmek, mental olarak adapte etmek hocanın işidir. Yani gelen oyuncuyu da taktik olarak ve mental olarak takıma adapte etmek de onu geliştirmek, kendi mantalitesi, oyun sistemine göre o formata getirmek, oluşturmak da hocanın kendi işidir. Dolayısıyla hoca transferle falan uğraşmaz yani. Onu söyleyeyim yani. Pedro, bir maçla vurmayın takımınıza lütfen. Biz Fenerbahçe olarak bir maçla da bir şey kazanmadık. Daha maalesef Türk hocalarımızın kıvrak taktik zekaları yok. Bunu Avrupa maçlarında da çok gördük demiş. Şöyle Pedro, yani Galatasaray camiasının şu anda bir hüsran yaşıyor. Yani şu hüsranı yaşıyor. Şampiyonluk umudu tabii ki bitmedi. Şampiyonluk umudu var. Ama bu kadar güzel bir sezon yaşarken ezeli rakibini kendi saha ve seyircinde yenmek, 10 kişiyle, evet. 10 kişiyle yenmek, yani 10 kişiyi çıkaralım hocam, onu sonra ekleyeyim. Evet. Fenerbahçe takımını yenmek için çok motive oldular yani. Hani şey oldular. Rehavet getirdi bu da yani açıkçası. Çok fazla motive olmak rehaveti de beraberinde getirir yani. Evet. Galatasaray taraftarının kendi gözü önünde 10 kişiyle rakibine, ezeli rakibine yenilmesi, bu biraz açıkçası Galatasaray camiasının taraftarını etkiledi. Ama şampiyonluk umudu hala var. Pedro, sevinmek sonuna kadar sizin de hakkınız. Kesinlikle sizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiasında tebrik ediyorum. Çok güzel oyun oynadılar. Yani gerçekten çok iyi oynadılar yani. Galatasaray'ın maskesi düştü. Zayıf takımlara karşı çok iyi. Doğal olarak biraz dirençli takımlar, Sport olsun, bu Kepenk ve Galatasaray gibi dirençli takımlar çıkınca çok etkisiz demiş. Evet yani Galatasaray, Kopenhag gibi diyor. Kopenhag, evet Kopenhag gibi. Yani doğru, işte Galatasaray'ın eksikliklerini görüp onun üzerinde bu sezon yeni sezona hazırlanıp çalışması gerekiyor ki özellikle Şampiyonlar Ligi'ne de bir ön elemeyle gidecek şampiyon olan takım. Seneye direkt gidecek. O yüzden bu sezon için biraz daha
çalışması gerekiyor transferlerde özellikle. Ben orta sahaya mutlaka oyuncu alınacağını düşünüyorum hocam. Yani Kerem Demirbay'ın yanına, yani yerine veya gerekiyorsa alternatifi veya artık neyse Torreira'nın yerine diyorum, mutlaka bir 8 veya Mertens de çok etkisizdi hocam. Tempolu maçlarda, yani hani biraz daha üst düzey maçlarda, bu tarz tempolu demeyeyim de üst düzey maçlarda yaşı gereği de ister istemez o şeyi yakalayamıyor. Yani o biraz düşüyor yani. Az önce Orhan Bey'in söylediği gibi, Coşkun'un söylediği gibi diğer takımlarda daha etkili ama üst düzey maçlarda biraz daha tabii ister istemez şeyi düşüyor, temposu düşüyor. İşte ben de bunu söylüyorum. Okan Hoca işine gelmeyen onay verme, sonuçta senin onayına soruluyor. Ya öyle de şöyle bir şey var. Transfer sezonu bitiyor ama orada eksik var. Mesela sağdaki Oyoer'i ne yaptı Galatasaray? Tamamen transfer gecikmesi başarısızlığından dolayı aldılar yani. Yani e, Köln de aynı şekilde. Yani tarihler geldi. Transfer şeyi bitiyordu. Sezonunun transfer sezonunun tarihi bitiyordu. Elinde artık bir iki tane adam kalıyor. Onları mecburen transfer ediyorsun. Ora boş yani. Ora boş kalamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, tuttu tutmadı. Bak o yer kaç maçtır geldi. Hiç oynadı. Görüyor muyuz? Yok. Görmüyoruz. Niye? Adam sakat geldi. Adaptasyon olacak falan filan derken al sezon bitti zaten. Bu saatten sonra da zaten oynamazsın yani. Gerek yok. Galatasaray o bölgeye önümüzdeki sezon daha başka oyuncular bakabilir. Yani hani bazen şey vardır. Doğru. Anlık düşüncelerimiz doğru ama bir de geçmişine bakıp işin teknik işte tarihleri var. İşte bu işin parasal boyutu var. Yani gibi meseleler. Ben Okan Hoca'yı bugün şu yönüyle eleştiriyorum. Orhan Coşkun Bey. Şöyle, son maçlarda özellikle çok geç değişiklikler yapıyor. Bak 70. dakikaya kadar, hatta uzatmalar falan filan hani hesap edersek 80 falan diyebiliriz. 80 dakikaya yakındır Kerem Demirbay ve Ziyech'e nasıl dayandı ben anlayabilmiş değilim yani. Ben anlamadım. Köln'ü uyarması gerekirdi. Mesela Köln'ü de uyarması gerekirdi. Evet. Yani bir türlü Okan Hoca değişiklikleri zamanda yapamadı. Yani şey yapamadı. Sonra önde baskıyı kuramadık bugün mesela. Fenerbahçe'ye önde baskı kurulamadı. Yani o Galatasaray'ın bilmiş olduğumuz en güçlü yönlerinden bir tanesi. Önde baskı, pres, yıpratma, işte kanatlardan yıldırma, girme, dalma falan. Bunları hiç göremedik. Bunun da sebebi arkadaşlar, Fenerbahçe kötü oynamadı bugün. Fenerbahçe de kötü değildi yani. Galatasaray'da rehavet vardı. Fenerbahçe'de tam tersi iyi motivasyon vardı yani. Ya tarih yazacaksın ya tarih olacaksın. Bugün tarihi yazan taraf Fenerbahçe oldu. Ben de buradan Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Evet hocam, buyurun. Şimdi değişikliklerle ilgili söylediğin şeyde, yani dediğin gibi 73. dakikaya kadar herhangi bir değişiklik yapılmamış. 73'te Köln ve Kerem Demirbay maçtan alındı. Yerine Kerem Aktürkoğlu'yla Berkan Kutlu girdi. Yani o zamana kadar belki takımın daha domine edebilecek zamanlaması olsaydı, Okan Hoca'nın yani şöyle söyleyeyim 60. dakikalarda falan belki biraz daha sağlıklı olabilirdi diye düşünüyorum yani işin açıkçası. Zaten gol de herhalde 71'de geldi. Yani o dakikalarda biraz daha, yani değişikliği önce yapabilirdi yani kısaca. Pedro, Konya'nın düşme korkusu var mı? Averaj iki takım arasındaki maçlara mı bakacak diyor. Hocam cevap vermek istiyor musun? Yoksa ben Evet, vereyim mi? burada dörtlü avaraj söz konusu. Yani Hatay, Antep, Ankaragücü ve Konya ile ilgili. Burada dörtlü avarajda en kötü avaraja sahip Ankaragücü. Ankaragücü. Yani Konya'ya beraberlik de yetiyor kümede kalması için.
Orada sadece Hatay'ın son maçını kesinlikle galip bitirmesi gerekiyor. Galip bitirmesinin yanı sıra yani Ankara Gücü'nün de en az yani Ankara Gücü'ne de yetmiyor, pardon. Ankara Gücü'ne beraberlik yetmiyor. Eğer ki Hatay galip gelirse Ankara Gücü de galip gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani Ankara Gücü her ikisi de 41-40 düzeltiyorum. Evet, 41-41 olursa Ankara Gücü düşüyor. Yani Konya zaten beraberlik halinde direkt kümede, yani şeye gerek yok. Eğer yenilirse de yani burada yine düşecek aday Ankara Gücü. En büyük yani dörtlü avarajı dikkate alındığı vakit dörtlü avarajda en kötü durumda olan Ankara Gücü. Yani olarak Hatayspor eğer ki önümüzdeki hafta oynayacağı Rize maçını yenerse 41 puan olacak. 41 puan olacak. Ankara Gücü de deplasmanda Trabzon'la oynuyor. Trabzon'u yani berabere kalsa, eğer Hatay yenerse berabere kalsa yine düşüyor. Yani öyle bir durum söz konusu. Yani dörtlü avarajda Ankara Gücü en kötü durumda şu an. Orhan Bey'e katılıyorum ben de. Yani aynen artık futbol hızlı oynanıyor. Ve futbolda hızlı oynamadığın sürece rakiplerine üstünlük kuramıyorsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu özellikle transfer sezonu tarihi, ya şimdi bir de şu var. Normalde transfer hep şeyde yapılır. Yaz sezonunda yapılır. Ama Galatasaray'a şimdi Bayern Münih gibi bir takımdan öyle bir teklif geldi ki yani devre arası transferinde bir de şimdi en etkili ve yeri doldurulamayacak bir oyuncuna teklif geldi. İyi bir para geldi. Galatasaray takımı başkanından işte şeyine kadar hepsi. Bir de yok diyemedi. Bir de oyuncu eğer ben gitmek istiyorum diyorsa, hani ben bu şansı yakaladım, bu şansı değerlendirmek istiyorum diyorsa yapabilecek bir şey yok orada. Yani orada bir şey diyemiyorsun yani. Artık o saatten sonra ha tamam kal falan filan dersin ama bir daha o tren gelmeyebilir yani. Bir daha o trene binemeyebilirsin yani. Her futbolcunun hayalidir Bayern Münih gibi bir takımda oynamak yani. Birçok özellikle mesela Türkiye'den Almanya'ya, Bayern Münih'e gitmek falan tamam belki talihsizliklerde falan da yaşadı ama nihayetinde o hayali yaşamak, gerçekleştirmek her futbolcunun istediği, arzuladığı bir şey. Bakın bugün mesela Arda Güler her maçta, artık son dönemdeki her maçta, bugün de 2 tane harika goller attı. Takımını 4-4'lük skorla sahadan ayrılmasına sebep oldu. Real Madrid gibi bir takımda bir de. Yani şimdi bu küçümsenecek bir şey değil yani. Gerçekten büyük bir başarı ve daha 18 yaşında tazecik bir çocuk yani. Çocuk ya, daha çocuk yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar futbolda bu tarz şeylerde gerçekten önemli. Bir de transferlerde faslı ve fil dişili topçulardan koşarak kaçmak lazım. Çok kibirliler. Yani bu da başka bir bakış açısı. Evet, Avrupa'da oynayanları var ama hiçbiri kibir yapmıyor. Orhan Bey. Neden bizim Türkiye'ye gelenlerin hepsi kibirli? Ben onu anlamadım. Bununla ilgili ne düşünüyorsun acaba? Avrupa'da Sana yapamaz. zahmet bir yazar mısın? Yani Avrupa'da işte onu soruyorum. Yani Orhan Bey ne diyor mesela? Faslı ve fil dişili oyuncular Avrupa'da, İngiltere'de mesela. Niye yapamıyorlar mesela? Geliyor bizim Türkiye'de bu kadar Yapsalar egolu hemen ve kadro dışı kibirliler. olur. Yani buyursun yazsın. Süreyya Değirmenci izleyicimiz bugün yayınımıza ilk kez katılıyor kendisi. Yayınımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun katkılarından dolayı. Tarihi Fener yazdı öyle mi? Adamların bir tane Türk oyuncusu var. Diğerleri hep yabancı. Bu nasıl olacak acaba? Bizim Galatasaray kurallara uyuyor. Fenerbahçelilere hepsi yabancı. Aycuk Aycukslara oyna diyorlar. Nasıl olacak bu iş demiş.
Valla açıkçası yani bilemedim nasıl olacak bu iş. Yani Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de Zaten başlayacak. yabancı oyuncular var. Yani nihayetinde orada Seneye yabancı oyuncu yabancı statüsünü kuralı falan, değiştiriyorlar zaten. evet, Evet. statü falan değişecek. Yani bugünkü tarihten kastım herhalde muhtemelen o bölümü izlediniz, dinlediniz de ona binaen yazmış olabilirsiniz. Evet, e, ya tarih yazacaksın ya tarih olacaksın. Yani neyi kastediyoruz burada? Galatasaray'ın yazmış olduğu bir tarih var. Bu sezon üzerinden konuşuyorum. Bir seri var. Dolayısıyla bu seriyi bozacak takım ya tarih yazacak ya da serisi bozulan takım bugün itibariyle tarih olacak. Yani o seri tarih olacak. Onu demek istedik. Dolayısıyla da bugün tarihi Fenerbahçe yazdı. Tarih olan, serisi bozulan da Galatasaray tarih oldu. Yani seri tarih oldu anlamında söylüyorum. Ee, Pedro en büyük şansı Real'in şampiyonluğu erken ilan etmesi oldu. Arda'ya yaradı. Şans. O da onun şansı. Ne oldu? Şampiyon olunca Real Madrid Ancelotti daha fazla şans vermeye başladı. O da ayağına gelen bu şansı iyi değerlendirdi. Nasibini iyi bir şekilde kullandı ve önümüzdeki sezonda gidecek falan denilirken belki Ancelotti takımda tutma kararı alacak. Bilemiyorum İnşallah, yani. inşallah Şampiyonlar Ligi finalinde de E, oynatırlar. Evet, bu arada final var. Finalde unutmamamız Evet. lazım. Yani Pedro onu da dile getirdi Mutlu Hocam. Bizim ligimiz çok kötü. Bir de bizde affederseniz eşeğe değer çok. Eğer verdiğim kendini köylan sanıyor diyor. İşte e, tam anlamda bir profesyonel. Ya Orhan Bey, bak, şimdi yine Fenerbahçeli arkadaşlar kızmasınlar bana. Şimdi bu ligde Trabzonspor olaylarıyla beraber başlıyorum. Yani Trabzonspor olaylarıyla beraber bu konuyu konuşuyorum. Fenerbahçe Trabzon'da olaylar oldu, yaşandı, bilmem ne, kavgalar, mavgalar. İşte Fenerbahçeli futbolcular saldırdı, seyirciler Fenerbahçeli futbolculara saldırdı falan filan derken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç kongre kararı aldı statta. Ya sen statta kavgaya karışan oyuncuları önüne katıp taraftarın önünde gövde gösterisi yaparsan, gezdirirsen Türk futbolu gelişmez. Ki bu oyuncular da yabancı oyuncular. Diyecekler ki o zaman demek ki burada bu işler kavgayla, gürültüyle, patırtıyla dönüyor. Biz futbol oynamayalım, futbolun dışında kalalım. Her maç sorun problem çıkartalım. Biz böyle maaşımızı biz yani dövüş kulübüne geldik. Futbol kulübüne değil, dövüş kulübüne geldik. Biz paramızı dövüşerek kazanırım diyecekler o zaman yani. Artık mantık öyle. Ya hiç dikkatinizi çekmiyor mu? E, Fenerbahçe sadece Galatasaray maçıyla ilgili konuşmuyorum yani. Son dönemlerde özellikle her maçta Fenerbahçeli futbolcular inanılmaz derecede stresli. Her pozisyonlarda hakemlere yok buradan çıkamazsın. Oyunculara saldırmalar. Hepsi stresli yani. Bunun da sebebi senin başkanın önüne katar seni götürürse yani Bugünkü yaptığı sanki gibi. bugünkü yaptığı gibi futbolun Evet. içine tutmazsa olacağı bu. Bu Arkasına spor almış. değil arkadaşlar. Hiç Arkasına kimse almış. kusura bakmasın, yanlış anlamasın yani. Arkasına almış 40-50 tane sokak fedaisi. Hocam bu iş yarın daha çok netleşecek. Şimdi bugün evet var, bilgiler geliyor, bilgiler elimize düşüyor falan ama bu konuları çok fazla konuşmak aslında istemiyoruz ama oyun içinde kalamıyoruz. Mecbur konuşuyoruz yani. Ha, Evet. yarın bu işler daha çok netleşecek. Bir sonraki yayınımızda bu konuyla ilgili de daha fazla detay vereceğiz biz takipçilerimize, izleyicilerimize yani. Pedro yine sağ olsun yazmış. En çok üzüldüğüm bir forvet çıkaramıyoruz koca memleketten. Herkese değeri kadar değer vermeye çalışırsak bence bu olaylar çözülür. Bakın, biz futbolcuları çok fazla pofluyoruz. Şimdi yine bir örnek vereceğim size. Beşiktaş'ın
genç oyuncusu Semih. 2 maçta 2 gol attı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Vay işte Semih 25 milyon euro, 30 milyon euro işte şu takımda takım istiyor. Bu takımda ya kardeşim sen daha adam 2 maç oynamış. Beşiktaş şu an çok yerli olduğu için konuşuyorum Pedro. Yani soruna bir yandan anlamda da yorumlayarak cevap vermeye anlamında bu konuyu şu an dile getirdim. Daha adam 19-20 yaşında 2 maç oynamış. Beşiktaş bu sezon çok kötü bir kadrosu var. Yine Arda'nın az önce senin dediğin gibi Pedro, Arda'nın en büyük şansı şampiyon olması Real Madrid'in ve Ancelotti'nin ona şans vermesi. İşte Semih'in de olayı buna benzer bir hikaye. Herkes yere göğe sığdıramazken Semih ne oldu? Kimse konuşmuyor Semih'i. Semih konuşulmuyor artık hocam. Evet. Yani biz Türkiye'de futbol olaylarını, futbolcuları 3-5 maçta bilmem neyde hemen işte Avrupa'nın devlerine transfer ediyoruz. İşte değeri 25-30 milyon diyoruz. Ya bir defa bu gencecik çocuklar, bu çocukların bir defa iyi beslenmesi lazım. Gece hayatından uzak durması lazım. İyi beslenmeleri lazım. İyi uyumaları lazım. Kendilerine yaşam koçları yani yemesini, içmesini, beslenmesini, uyku saatini ondan sonra antrenman iyi koçlar tutması lazım kendilerine. Bunları yapmazsan nasıl iyi futbolcu olacaksın? Nasıl gelecekte daha 18 yaşında genç çocuksun, bebesin diyeyim yani. Bundan sonraki futbol hayatını nasıl geliştireceksin? Maalesef o yüzden Orhan Bey'e de burada hem de Pedro'ya da buradan cevap vermiş oldum diye düşünüyorum. Bir Galatasaray olarak FB'yi tebrik ederim. Galatasaray çok havalardaydı. Biraz şimdi ayakları yere basar demiş. Evet, bazen bu tarz dönem bu tarz şey. Okan Hoca'nın da maçtan sonraki yorumunda da söylediği gibi bundan önceki dönemden de bahsetmiş orada yorumunda. Bundan da ders çıkarıp şampiyonluğa uzanacağız diye de bir maç sonu yorum var. Dursun Başkan Ali Koç'a çok büyük gider yaptı. Basın toplantısı yaptı. İş bakalım nereye gidecek. Az önce okuduk. Evet. Gider yapmadı. Söylemesi gerekeni söyledi. Ali, yok, tabii, tamam gider anlamında gider yaptığı yani o da onu söylüyor. Ama işte futbol maalesef ya Dursun Başkan gibi bir adam artık bunları söyleyebiliyorsa Dursun Başkan gibi bir adama, bir başkana bunları söylettirebiliyorlarsa artık adam mum ya. Benim bildiğim Dursun Başkan mum. Evet. Bu adamı eğer erittilerse bu mumu da ben daha bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten yazık günah ama istedikleri bu. Bak Evet. yani O polemiğe çekmeye çalışıyorlar. Tabii Galatasaray'ı sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Evet. Ve son bir maç kaldı. Şimdi ellerinden gelen her türlü çirkefliği yapmaya gayret edecekler yani. O yüzden Galatasaray camiasının Galatasaray'ın çok dikkatli olması gerekiyor. Aynen vallahi doğru söylüyorsun. Derrick Köhn bir gol attı. Hangi takımın aklına gelmiyor? Yok Bayern istiyormuş. 30 milyon veriyormuş. Bayern görmemiş de Galatasaray almış. Köhn Bayern'e antrenmana bile çıkamaz. Vallahi haklısın. Doğru söylüyorsun. Derrick Köhn'le ilgili hala benim kafamda da net oluşmadı maalesef. Derrick Köhn'ün yerine biraz daha defansif yönü de yüksek olan bir oyuncu bulmak lazım ama kimi bulacaksın işte yani yok yani şimdi atletik olacak defansı olacak ileri çıkacak ofansı iyi olacak bir de bunun tekniği olacak yani ya zaten bu adamlar Real Madrid'de oynuyor Barcelona'da oynuyor orada oynuyor burada oynuyor yani şimdi bir de şimdi önümüzdeki sezon yabancı kuralı falan filan da var vallahi bilmiyorum yani artık işler nereye kadar gider iyi ya mutlaka bakmışlardır, bakıyorlardır diye düşünüyorum ben ama listeler belli olacak. Şimdi son haftaya girildi. Yani şampiyonluk maçları oynanıyor. Yani şimdi transfer düşünülecek vakit değil yani. Ama bu haftayı da atlatıldıktan sonra, şampiyonluktan sonra tabii bütün takımlar harekete geçecek. Bir takım şeyler yapılacaktır. Transferleri yapılacaktır yani. Böyle kalmayacaktır yani. Galatasaray'dan ben tahmini söylüyorum. Şu anki kadrolarından yani 18 kişilik kadrolarından en az
Ben diyorum 6-7, siz deyin 8-10 kişi gidecek yani. Galatasaray'da da çok büyük sirkülasyon olacak yani. Hocam, izleyicilerimize bugün çok önemli bir bilgi de vermek istiyorum. Şu an bizi izleyenler şanslı. Olayı birebir canlı olarak benden dinleyecekler. Öğrenecekler daha doğrusu. Bir gelişme var. Şöyle bir gelişme var. Bugün Alanyaspor Başkan Yardımcısıyla, bugün değil de 2 gün önce beraberdim. Beraber işle ilgili beraber oturduk. Sohbet ettik, konuştuk. Ve Oğuz Aydın'la ilgili kendisine bir soru sordum. Yani Oğuz Aydın'ın, başkanım dedim, yani Oğuz Aydın'ın Galatasaray'la ilgili durumu nedir? Olay nedir dedim. Alanyaspor Galatasaray maçında Erdem Bey'le, Erden Timur'la, şimdi ismini vermek istemiyorum haber kaynağımın. O yüzden başkan yardımcısı diyeyim. Onunla şöyle bir diyalog geçiyor. Erdem Bey diyor, Oğuz Aydın'ı diyor, hani yan yana böyle otururken, size diyor verebiliriz diyor, isterseniz diyor, ne düşünüyorsunuz falan diyor yani. Erdem Bey de diyor ki, aldığınızın 10 katını vereyim size, imzaları atalım diyor. Erdem Bey başkan da yani şöyle demek istiyor. Yani çok ucuza alındı. Aşağı yukarı o da hocam 2 milyon euroya falan tekerrür ediyor yani. Oğuz Aydın'ın 10 katı rakamı. Evet. Tabii başkan da diyor ki 5'ten aşağıya vermem diyor. Böyle bir diyalog geçiyor. Bunu da bugün izleyicilerimize buradan belirteyim. Yani bir ayaküstü böyle yan yana otururken böyle bir diyalog geçiyor. Alanyaspor oyuncusu Oğuz Aydın'la ilgili, Alanyaspor'undan başkan yardımcısı ve Erden Timur'un arasında böyle bir diyalog söz konusu oluyor. Arkadaşlar, konuşacak çok şey var. Yani evet, Ali Koç sokak olayları falan, ya inşallah bu tarz şeyler yaşanmaz. Yani arzumuz, temennimiz, ümidimiz bunlar değil. Son bir maç kaldı. Bitsin hayırlısıyla da şu Fenerbahçe'de de Galatasaray'da bir seçimler sonuçlansın. Seçimlerde Fenerbahçe'nin ikisi biraz kritik ama Galatasaray'ın ikisi net gibi. Dursun Başkan tekrardan kazanacak gibi görünüyor. Ama Fenerbahçe'de biraz daha işler hani velev ki tarih yazar. Tarih olur bu sene. Fenerbahçe şampiyonluğu alır falan. O zaman Ali Koç Fenerbahçe camiasında bir kimse yıkamaz. Yani öyle söyleyeyim yani. Ali Koç'u kimse yıkamaz. Değil Aziz Yıldırım, Mourinho'yu, daha iyisi de varsa kimi getirirse getirsin. Yine Ancelotti. Ancelotti'yi de getirse Ali Koç'u o saatten sonra kimse de yıkamaz diye düşünüyorum. Son bir hafta kaldı. Şampiyonluk heyecanı son bir haftaya kaldı. Bundan sonraki süreçte takımların maç hazırlıklarını hep beraber takip edeceğiz, izleyeceğiz. Yine canlı yayınlarımız olacak. Ben burada canlı yayınımızı müsaadenizle artık yavaş yavaş, transfer haberleri ne zaman başlayacak demiş Orhan Bey. Valla işte sezon bitince yavaş yavaş elimize doneler gelmeye başlayacak Orhan Bey. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hadi açıklayayım. Yine 2 gün önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Türkiye'nin bildiği, tanıdığı ünlü bir teknik direktörle sözleştik. Önümüzdeki haftalarda yayınımıza alacağız. İsmini vermeyeyim. Şampiyonluk yaşayan bir teknik direktör. Bu sezon şampiyonluk yaşayan bir teknik direktör kendisi. Sadece oradan onu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yapacağız. Sözünü aldım ama işte biraz teknik olay, biraz zamanlama gibisinden bir takım konulara bakacağız ve müsait olduğu ilk fırsatta burada sizlerle beraber sizin huzurunuza çıkacağız ve sorularınızla beraber yayınlarımızı yapacağız. Bilginiz olsun diye de buradan müjdeyi vereyim. Orhan Bey, kanalınız hayırlı olsun, başarılar diliyorum demiş. Orhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnanın katkılarınızla beraber, sizlerle beraber. Ya Orhan Bey bakın biz şöyle
biz fonlanan bir kanal değiliz. Biz tamamen kendi öz kaynaklarımızla, işte kendi becerilerimizle, kendi çevremizle, çevremiz var çok şükür elhamdülillah, ama kanalımız çok yeni olduğu için biraz böyle imece usulü, sizler böyle destekleyerek, sizlerin de biraz iteklemesiyle falan böyle biraz daha abonelerimizin sayısını falan, biz bot hesap da kullanmıyoruz. Şimdi hani istesek şimdi buradan bot hesap yapalım desek 100 bin, 200 bin, 1 milyon gene yaparız yani. Hani o gücümüz de var. Ama biz Evet. istiyoruz ki her şey organik olsun. Her şey Gerçekçi. yerinde, gerçekçi olsun. Sizlere doğru şeylerle çıkalım istiyoruz. Doğruluğumuzla çıkalım istiyoruz. Kimse bizi fonlamıyor da. Ne bir Fenerbahçe, ne bir Galatasaray, ne bir Beşiktaş, ne bir X, yani hiçbirisi bizi fonlamıyor. Biz tamamen kendi çevremizde. Çevremiz var dediğimiz gibi yani. Ama işte hani tabiri caizse ne diyoruz? İşte bir kurşunun var. O bir kurşunu da doğru zamanda, doğru yerde ateşlemen gerekiyor. Bizler de biraz öyle düşünüyoruz. Öyle bir stratejimiz var. Ama artık yavaş yavaş bu sezonla beraber, yani sezon bittikten sonra yavaş yavaş biz bunları da inşallah hayata geçireceğiz. Ama hep beraber imece usulü şöyle bir elden tutup hep beraber kanalı inşallah daha da ilerlere taşırız. Sizin de desteklerinizle demiş. Coşkun Bey, böyle cevap vereyim. Bir de kendinizi tanış Tanıyorsunuz. e, tanıyorsunuz mu demiş. Türk şeyde Evet. okuyamıyorum da. Evet. Abone olduğum, bir de isminizi yazmışsınız demişsin. Teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Pedro, Avrupa'da başarı artık birbirimizi yemekten bıkmadık mı? İnanın dışarıda kimse sallamıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçlarını sadece... Ya şimdi bak, Pedro, şöyle söyleyeyim. Bu sene Türk futbol tarihinin Avrupa'da konuşulduğu en fazla sezon oldu. Nasıl oldu? İsmimizi yazar mıyız? Şöyle ismimiz tabii hemen Coşkun Bey Yazılı ismimiz. Evet. evet, ismimiz yazılı da şey döndüğü için, yazı döndüğü için görünmüyor. Ben şöyle klavye hatası çok diyor. Şöyle çeviriyorum ya, Türkçeden şeye çeviriyorum. Şu an O normal yüzden Barış Hocam. Şu şu an an normal. normal. Şu an normal. Evet. Tamam. Yani bu şekilde. Şöyle bu sezon işte ne oldu? Hakemler dayak yedi. Başkanlar sahaya indi. Bu Avrupa'da manşet. Ondan sonra Fenerbahçe'deki Trabzon olayları. Bu manşet. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla bir final maçına çıkması manşet. Şimdi bugünkü olaylar yine manşet. Bunlar hep Avrupa basınında, Avrupa'da hep manşet olacak haberler. Bu sezon Türk futbolu Avrupa'da çok fazla konuşuldu. Hocam, senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an yok. İşte sezonun son maçı kaldı. Bakacağız, göreceğiz yani sonucunu hep birlikte izleyeceğiz. Hocam, Yani seni bugün hakikaten çok yoğun kazansın. bir Evet. günde yorduk. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Ben Ee, yorgunum işin açıkçası. Yayın şeyde herhangi bir problem yok. Ben yorgunum yani. Aramızda Adnan hocamız da var ama Adnan hocamız maça gitti. Maçtan geri dönemedi. Trafik falan, böyle telefon olayına girdik biz Adnan hocamla ama yetişemeyeceğini söyledi. Hani çok geç, inanılmaz bir trafik falan yoğunluğu olduğunu söyledi. Muhtemelen diğer, yani bundan sonraki canlı yayınımızda Adnan hocam da yine yayınımıza katılacak kendisi. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şöyle iki mesajım daha var. Onu da derleyeyim, toparlayayım. Pedro, çok sağ olasın ya. Vallahi saygı çerçevesinde konuştuğumuz için teşekkür ederim. Elbette, tabii ki. Yani işte aradığımız kontak, diyalog seviye bu aslında bizim yani. Evet, evet. Biz bunları arıyoruz yani. Biz kardeşiz demiş. Evet. Zaten bu programda küfürlü ve hakaretli hiçbir kişi bulundurmayacağız. Bunu da size söyleyeyim. Yani Evet. herkes düşüncesini söyleyebilir ama saygı çerçevesi içerisinde. Biz kardeşiz.
Bir teneke kupa benim kardeşlerimden daha değerli olamaz benim için demiş Pedro. Eyvallah, teşekkür sağ ediyoruz. olasın. Sağ Çok olasın, var teşekkürler. Sağ olun. olasın. Orhan Bey de iyi geceler, Allah rahatlık versin demiş. Çok sağ olun. Sizlere de Allah rahatlık versin. Sizlere Teşekkür de iyi ediyoruz. geceler diliyoruz. Evet. Yayınımıza gösterdiğiniz katkılardan dolayı da hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşünceye dek hepinize iyi geceler. Allah'a emanet olun. Böyle mi? Buradan. İyi geceler, hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça kalın.